Bugün size öyle bir Ben 10 hikayesi anlatacağım ki daha öncesinde hiç böylesini görmediniz. Düşünün ki aradan tam 45 yıl geçmiş. Ben Tennyson artık genç değil. Kahramanlıkların ağırlığını üzerinde taşıyan bir efsane. Ama bu hikaye Ben'in değil ya da en azından yalnızca onun değil. Bu hikaye Ben'in oğlunun yani Kenny'nin. Gelecekte tüm evreni sarsacak Kenobi'nin hikayesi. Bir zamanlar Ben'le Ion arasında yaşanan büyük savaş sona erdiğinde herkes bunun bittiğini sanmıştı. Ama Ion hiçbir zaman yenilgiyi kabul eden biri olmadı. O karanlık, o sabırlı ve o intikamcı bakış. İşte bütün planlar bu anla başladı. Ion Ben'in en zayıf noktasını biliyordu. Oğlu Kenny. Kenny genç, inatçı ve büyük bir güce aç biriydi. Ion işte tam da bu yüzden onu hedef aldı. Ben oğlunun tehlikeli güçlere ulaşmaması için uzaylı X'in dönüşümünü Ken'in saatinden kilitlemişti. Normalde kimse bu kilidi kıramazdı. Ama Ion zamanla kazandığı karanlık ustalıkla Kenny'yi ikna etti ve birlikte bu kilidi kırmaya çalıştılar. Ama olanlar hiç bekledikleri gibi olmadı. Onun yerine bambaşka bir şey açıldı. Bir mod. Daha önce hiçbir Omnitrix'te görülmemiş bir şey. X-Enhanced modu. Türkçesiyle geliştirilmiş X. X-Enhanced aktif olduğunda Kenny'nin her dönüşümü değişti. Sadece güçlenmedi. Adeta başka bir varlığa dönüştü. Her form uzaylı X'in gücünün yarısını içinde taşıyordu. Yani sıradan bir uzaylı artık bir galaksi yok edebilecek seviyeye ulaşmıştı. Kenny bu güçle birlikte yavaş yavaş değişmeye başladı. Sesi, bakışı, düşünceleri ve zamanla herkes onu artık Kenobi olarak tanımaya başladı. Peki yeni modun nasıl bir güç açtığını merak ediyor musunuz? Gelin anlatayım. Mesela küçücük gri maddeyi düşünün. Normalde minik bir zeka ustasıydı. Ama geliştirilmiş X'in etkisiyle artık evrenin sırlarını görebilen bir beyin haline geldi. Öyle bir zekaya ulaştı ki düşünceleri bile gezegenleri paramparça edebilecek kadar güçlüydü. Telekinezi, değişik güçler ve ışığın binlerce katı hız. Hatta ondan bile hızlı olan bir uzaylı vardı. Uzayın kendisini yarıp geçen kozmik fırtınalar yaratabiliyordu. Öyle fırtınalar ki tüm bir galaksiyi savurup yok edebilecek güçteydi. Ama asıl tuhaf ve bir o kadar da korkutucu dönüşüm elmas kafa oldu. Çünkü elmas kafa sadece kristallerle değil, yıldızlarla da birleşti. İçine ateş topunun ateş gücü karıştı. Zamanı kesebilen kristal kılıçlar, galaksileri eritebilecek sıcaklıkta ısı patlamaları. Elmas kafa artık bir gezegen değil, bir yıldız ordusu kadar güçlüydü. Tabi sadece o değil. Ateş topunun geliştirilmiş X formu da başka bir seviyedeydi. Normalde alevden bir uzaylıydı ama bu sefer alevleri yıldız sıcaklığına ulaştı. Kendi etrafında küçük güneşler oluşturabiliyor ve bunları süpernova gücüyle fırlatabiliyordu. Isısı o kadar yükseldi ki uzayda bile ateşiyle yol alabiliyordu. Yıldızları söndürebilir ya da onları daha da güçlendirip enerjilerini kullanabilirdi. Ve sonra yaban köpek yani Vulpimancer. Geliştirilmiş X olunca duyuları sadece etrafı değil, zamanın kendisini hissetmeye başladı. Gelecekten sahneler görmesi normal oldu. Peter Parker'ın örümcek hissi, Katakuri'nin ileri görüşü, hepsi onun yanında zayıf kaldı. Yaban köpeğin ısırığı artık evrenin kumaşını bile parçalayabiliyordu. Bir ısırıkla gerçekliği yırtıp başka bir evrene geçebiliyordu. Peki tüm bunlar olurken Ben Tennyson ne yapıyordu? Saçını şaka. Ben Triple Omnitrix adında yepyeni ve daha da güçlü bir saat kullanıyordu. Bu saat tek bir uzaylıyı değil, 3 uzaylıyı aynı anda birleştirebiliyordu. Üçlü tam güç füzyonları. Bu yüzden ona artık Ben 10 değil, Ben 10 milyon deniyordu. Ama bu güç ona bir bedel getiriyordu. Her dönüşümde vücudu bu inanılmaz yüke dayanmakta zorlanıyordu. Onu yavaş yavaş tüketen bir hastalık taşıyordu. İşte buna rağmen yılmadan savaşmaya devam ediyordu. Çünkü bir hedefi vardı. Ion'u durdurmak ve oğlunu geri kazanmak. Ken'in içindeki karanlığı söküp atmak ve çoklu evrenin çöküşünü engellemek. İşte X-Trix'in ve geliştirilmiş uzaylıların hikayesi böyle başlıyor. Bir baba, bir oğul ve iki taraf arasında sıkışmış, her an yok olabilecek çoklu evren. Tamam, dürüst olalım, bu gelecek gerçekten etkileyici. Ama bazı yönleri çok abartılı. Mesela Ken'in gücü o kadar yüksek ki neredeyse hiçbir şey onu durduramaz gibi. Bir karakter galaksileri yok ediyorsa hikayede
hikayedeki tehlike hissi azalıyor. Çünkü o kadar güçlü birine karşı nasıl bir mücadele olabilir ki? Ayrıca Min'in yaşadığı hastalıksa çok güzel bir detay. Bu aslında hikayeye duygusal bir taraf katıyor. Yani sadece güç gösterisi değil. Aynı zamanda bir baba ve oğul hikayesi. Ion'un Ken'i karanlık tarafa çekmesi de anlamlı. Çünkü kötü karakterlerin en büyük gücü her zaman manipülasyon olmuştur. Ion bunu çok iyi yapıyor ama yine de bazı noktalar bence daha dengeli olabilirdi. Özellikle geliştirilmiş uzaylıların gücü. Neredeyse tanrı seviyesindeler. Bu da her şeyi tahmin edilebilir yapıyor. Üstelik böylesine büyük bir düşmanı yenmek için büyük güç gerekir. Bunu da bir önceki videoda bahsettiğim Ultimate Uzaylı X sağlar. Tabi Uzaylı X'in normal versiyonu da geliştirilmiş X'leri yenebilir. Ama hikaye bütünlüğünü ele aldığımızda Ultimate Uzaylı X bence daha çok yakışır. Bakıldığında bu hikayenin fikri gerçekten çok güzel. Çünkü sevdiğimiz karakterleri tamamen farklı bir şekilde görüyoruz. Ve böyle karanlık gelecek senaryoları bir evrene her zaman yeni bir hava katacaktır.